Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber öncelikle önümde görmüş olduğunuz bu kutuyu açacağız ve içeriğine bir göz atacağız. Daha sonra da bu kutunun Hollanda'dan Türkiye'ye olan macerasından bahsedeceğim size. Gümrük sürecinde neler yaşadım, ne tür zorluklarla karşılaştım, bu kutuyu Türkiye'ye nasıl getirdim, size bunlardan bahsedeceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Bu kutunun içeriği beni ilgilendirmiyor diyen arkadaşlar da olabilir tabi. O arkadaşlar da hemen aşağıdaki bardan kutu açılımı kısmını geçsinler. Direkt olarak benim gümrükle alakalı konuştuğum, vıdı vıdı ettiğim yere gelsinler diyorum. Evet, yani bu kutu gerçekten çok maceralı bir kutu oldu. Tabi benden önce PTT'deki arkadaşlar bu kutunun bir içinden geçmişler. Ben biliyorsunuz bu kağıtları bu şekilde açmam arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Onların kaldığı yerden devam edip bu kağıdı önce bir yırtıyorum. Kağıdı da yırttık attık. İçimiz cızırdaya cızırdaya ama olsun, yapacak bir şey yok. Ve karşınızda kutunun aslında en büyük ipucusu olan FNC yazısı. FNC ne oluyor? E-spor takip edenler bilirler. Fanatik takımının kısaltması arkadaşlar. Bileniniz var, bilmeyeniniz var. Zamanında Fanatik bir crowdfunding yapmıştı. Ben de orada hasbelkader çok cüzi miktarda bir Fanatik hissesi satın almıştım. Fanatik hissesi ne işe yarıyor diyenler olacaktır. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü o kadar küçük bir hisse ki hiçbir konuda söz sahibi olmuyorsunuz. Ama Fanatik ne yapıyor? Size işte zaman zaman, dönem dönem bazı böyle içerisinde Fanatik ürünlerinin, merchlerinin olduğu bir kutu gönderiyor. O kutu da bunlardan bir tanesi. 2024 yılında bu kutunun siparişini vermiştim. 2025 yılının Mayıs'ına nasip oldu gelmesi. İsterseniz kutunun kapağını şöyle bir kaldıralım. Hadi oğlum. Aynen öyle. Klasik, güzel. Şöyle şuraya da gösterelim. Ters gösterdik tabii. Fanatik brandinginin yer aldığı buz mavisi bir kutu. Neden buz mavisi? Çünkü bu arkadaş aslında kış paketiydi. Onun temasında bir kutu da yapmışlar. Tabii kış ne? Yaz oldu. Yazın anca elde edebildik. Evet, bayağı bir şey var. Ya geçen Fanatik kutularını hiç açmadım. Videosunu çekeceğim dedim. Çekmedim. Belki toplu bir şekilde çekerim ve böyle bir çekiliş gibi bir şey yaparız. İçerisinden bazı ürünleri size veririm. Bu açtığım ilk Fanatik kutusu ve diğerlerine nazaran gerçekten işe yarayacak şeyler içerisinde görüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane kartımız var. Kameraya da gösterelim. Ne yazıyor bu kartta? Winter Essentials Bundle. Thanks for all your support in 2024. We assembled this winter bundle for you to upgrade your levels. Yani kısacası diyor ki kışın size lazım olabilecek her şeyi burada topladık diyor. Fanatik bunu kağıdı kenara koyuyoruz ve kışın lazım olabilecek şeylerden bir tanesi kesinlikle, umuyorum bir sonraki kış kullanacağım bunu, bir termos arkadaşlar. Şöyle kameraya gösterelim. Fanatik ve kış temasının birleştiği güzel bir termos göndermişler. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir açıp bakalım. Aynen. İçi sealed. Yani sıcağı sıcak, soğuğu da soğuk tutacak bir termos göndermişler. Teşekkür ediyorum Fanatik. Always Fanatik. Burada şöyle bir kutu var. Klavye tuşu arkadaşlar. Bunun kutusunu açmamış PTT. Teşekkürler PTT. Hemen bunu şöyle kenara atalım. Kutuyu açalım arkadaşlar. Şöyle açıyorum hatta. Tın tın tın. İnanamıyorum ya. Olaya bakar mısınız? Ulan ya, adamlar Hollanda'dan bunu sağ salim göndermeyi başardılar. Ben bunu burada açmayı başaramadım ya. Şimdi kutusunu da parçalayacağım. Bu kutu niye açılmıyor? İçinde şöyle güzelce yerleştireyim de. Şöyle gösterelim. Bir keycap. Tepeden de baksın. Ne derler? Fokuslanacak mı? Fokuslan oğlum. Hadi oğlum. Yapabilirsin. Evet. Böyle bir buz
buzun içerisinde bir Fanatic logosu gibi 3D. Çok güzel bir tuş arkadaşlar. Bunu klavyenizin genelde ESC tuşuna takıyorlar. Böyle bir keycap. Bu ne ya? Burada bir Fanatic maskotu var arkadaşlar. Totosuna da bir etiket yapışmış. O etiketi hemen çıkartalım. Evet, bu sanırım anahtarlık olarak kullanılabilir. Çok tatlı gerçekten ya. Bayıldım. Ya bu paket Fanatic, çok teşekkür ediyorum. Bu paket gerçekten çok güzel bir paket olmuş. Yani diğer paketlerin yanında hakikaten hepsi çok kullanılabilecek şeyler. Şöyle tepeden de görün. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Baba. Evet, güzel. Bunu genelde böyle çantalara falan, Japonya'da çok fazla görmüştük. Çantalara falan aksesuar olarak takıyorlar. Hatta benim hanımın çantasında da bunun gibi bir kromi var. Belki başka bir çantasına bunu takmak isteyebilir. Evet, kenara koyalım. Burada bir kağıt daha buldum. Bunlar sticker arkadaşlar. Klasik, yine brandingini barındırıyor. Kış temalı, az önce görmüş olduğunuz maskot, Fanatic tag'i vesaire var. Onu da buraya koyduk. Burada bir şey var. Onun öncesinde şuraya bakmak isterim. Luggage tag. Güzel. Açalım. Paketinden çıkartalım. Sık sık seyahat eden arkadaşlar için şöyle bir luggage tag göndermişler. İsminizi, adresinizi, telefonunuzu yazıyorsunuz ve bunu arkadaşlar valizinize bağlıyorsunuz. Şöyle de bir kementi var. Buradan valizinize bağlıyorsunuz. Daha sonra seyahatinizi, valizinizi kaybetme korkusu yaşamadan gerçekleştiriyorsunuz. Güzel olmuş, iyi düşünülmüş. Ya bunların hepsi gerçekten normal yaşantımda kullanabileceğim şeyler ya. Çok beğendim. Grip tape. Paketinden çıkarmakla uğraşmayacağım ama şöyle fokuslanırsa belki. Oldu. İşte be, budur be. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şöyle Fanatic logolu bir grip tape var. Grip tape'ler ne oluyor arkadaşlar? Bunu mouse'unuzun belli bölgelerine, genellikle tutuşunuza göre yapıştırıyorsunuz. Mouse'unuzun elinizden kaymasını önleyen bir zamazingo bu arkadaş. Güzel, Fanatic temalı. Fanatic'in logosundan bir patern yapmışlar, bir desen yapmışlar. Şunu tekrardan gösterebilir miyim? Şöyle anlayabilirsiniz inşallah. Böyle bir şey gönderilmiş. Güzel, tatlı, kullanılır. Yenur. Bu ne dur ya? Çok güzel. Bere. Hemen açıyoruz. Şöyle bir bere. Gösteriyorum. Bir de şöyle göstereyim. Fanatic beresi. Berenin kalitesini çok beğendim mi emin değilim. Hani sıcak tutacak bir şeye benzemiyor ama güzel. Takalım hatta hemen. Nasıl? Yakıştı mı? Yok arkadaşlar, berenin hissiyatı gerçekten çok kötüymüş. Bu bereyi takamayacağım. Video boyunca taksam mı acaba diye düşünmüştüm ama maalesef bere olmamış. Biraz dandik olmuş Fanatic. Üzgünüm. Çin'de mi yaptırdınız bunu? Ne yaptınız? Bunu kenara koyalım. Burada ıvır zıvır. Burada bir şey daha var. Bunu da alıyorum. Ve bu kutuyu masadan kaldırıyorum. Çünkü yer açmam gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi önce şuna bir bakalım, bu neymiş? Bu biraz böyle wobbly, değişik bir şey arkadaşlar. Ne yazıyor üstünde? Wrist rest. Bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Çok güzel. Hemen çıkartalım. Şöyle gösterelim. Bak çok şık. Fanatic logosundan bir patern yapılmış gördüğünüz üzere. Hemen şu arka tarafında da bir Fanatic logosu bulunuyor. Bu arkadaşlar böyle koyuyorsunuz. Klavyenizi de buraya koyuyorsunuz. Burada böyle bileğinizi dinlendiren, siz işte yazı yazıyorsunuz ya da oyun oynuyorsunuz diyelim. O sırada bileğinizi koyacağınız, yüksekliği klavye ile arasındaki, masa arasındaki yüksekliği eşitleyen bir dayanak. Çok güzel. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Benim gibi bilgisayar başında çok vakit geçiriyorsanız, özellikle işiniz bilgisayar başındaysa bu tarz şeyler çok önemli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bilekleriniz, buradaki kaslar, tendonlar, zamazingolar vesaire çok hasar görüyor. Yanlış pozisyondan kaynaklı ve sürekli olarak aynı pozisyonda durduğunuz için. O yüzden bu tarz dayanaklar
Gerçekten çok işe yarayan bir şey. Ben de böyle bir şey almayı düşünüyordum. Teşekkürler Fanatik. Güzel oldu. İyi denk geldi. Bir mousepad arkadaşlar. Of, ben böyle şeylerin var ya dışını hayatta açamam ya. Derde bak değil mi? Açalım hemen. Obsesif bir manyak olduğum için böyle dertlerim var. Yapacak bir şey yok. Benim mazur görün. Bu ne ya? Çok küçük bir mouse çıktı. Evet arkadaşlar, mousepad'imiz de bu şekilde. Gerçekten güzel, şık, sade. Ben bu tarz grafik yaklaşımları seviyorum. Fanatik'in zaten grafik dili de hoşuma gidiyor. Tasarımcılarını tekrardan tebrik etmek isterim bu video aracılığıyla da. Şöyle kameraya da gösterelim. Gerçekten kış temasında aynı branding'i devam ettiren güzel bir mousepad olmuş. Dokusu falan da çok hoş. Kalınlığı falan da çok iyi. Şuradaki dikişler falan da arkadaşlar gerçekten bayağı güzel. Çifte dikiş atılmış. Yani mousepad konusunda zaten BE Spor takımının gerçekten iyi bir iş çıkarması gerekiyor bence. Burada Fanatik'in ürününü kesinlikle önerebilirim. Bir de oyunda denemek lazım tabii ki. Şimdi burayı bir toparlayalım. Daha sonra da size gümrük sürecinden bahsedeyim arkadaşlar. Haydi. Evet arkadaşlar, etrafı topladım. Son bir kez daha bakalım kutunun içerisinden neler çıkmış. Bir adet keycap çıktı. Çok güzel, kullanacağımı düşünüyorum. Bir adet wrist rest çıktı. Bunu kesinlikle kullanacağım. Bir mousepad çıktı. Mousepad'i zaten değiştirmeyi düşünüyordum. Çok iyi oldu. Bir sticker seti var. Bir bere var. Bunun kalitesini çok beğenmedim maalesef. Bir adet valiz tagi var. Mouse için grip tape'imiz var. Termos var. Ve çok güzel ve çok tatlı bir anahtarlık var arkadaşlar. Tabi bu kutunun içerisinden sadece bu arkadaşlar çıkmadı. Bir de gümrük süreci çıktı. Size şimdi videonun kalanında bu süreçte neler yaşadığından bahsedeceğim. Öncelikle bileniniz var, bilmeyeniniz var. Artık yurt dışından bir alışveriş yapmak istediğiniz zaman alacağınız ürünün ve kargo bedelinin totali 30 euroyu geçmemesi gerekiyor. Yani işte 20 euroluk bir ürün aldın, kargo bedeli de 10 euro olmalı ki sorunsuz bir şekilde o kargo size varabilsin. Buradaki sorun da nedir? Eğer 30 euroyu geçerse gelecek olan kargonuz, bunu devlet sizden ithal etmenizi istiyor. Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle benim kargom neydi? Benim kargom arkadaşlar ya zaten bir hediye kargoydu. Bana Fanatik tarafından gönderilen ve ben de bunun kargo bedeli olan 20 küsür euroyu ödemiştim. Yani bunun çok rahat bir şekilde aslında bana gelmesi gerekiyordu. Ama tabii PTT'nin süreci sadece değere bakarak işlemiyor. Kendileri kutunun büyüklüğünü biraz fazla bulmuş olacaklar ki beni aradılar ve dediler ki sizin gümrüğe takılan bir kargonuz var. Tabii ben kendi kendime diyorum ki arkadaş yani bu 30 euroya geçmemiş ki neden gümrüğe takılıyor? Maalesef böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. 30 euroyu geçmiyor da olsa kargonuz, eğer o gümrükte kargoyu kontrol eden arkadaş kendisi derse ki ya bu kutu biraz büyük, bu bence gümrüğe tabi olmalı, bir bakalım derse maalesef 30 euroyu da geçmiyorsa kargonuz o sürece tabi oluyor. Benim kargo da maalesef bu sürece tabi olan kargolardan bir tanesi oldu ve bizim çileli yolumuz başlamış oldu arkadaşlar. Öncelikle kargonuzun tracking kodu çok önemli. Eğer kargonuzun tracking kodu E ile başlıyorsa bu kargo size işte kargonuz geldi diye tebliğ edildikten sonra 7 iş günü içerisinde teslim alınması gerekiyor. Gerekli işlemlerin yapılmış olması gerekiyor bu 7 iş günü içerisinde. Eğer bu 7 iş günü içerisinde gerekli işlemleri yapmazsanız kargonuz ya iade ediliyor, PTT ile geliyorsa büyük ihtimalle iade ediliyor geri ya da imha ediliyor arkadaşlar. O yüzden kargonuzun tracking koduna yani gönderi takip koduna dikkat etmeniz gerekiyor. E ile başlıyorsa 7 iş günü içerisinde işlemlerinizi halletmeniz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam da orada bana söylemişlerdi. C ile başlıyorsa da 20 gün falan gibi bir süresi var. 15-20 gün gibi bir süresi var. Ama zaten onlar farklı tip kargolar oluyor. Kişisel kargolar olmuyor genelde dedi bana PTT'deki arkadaşlar. Benim kargomda E ile başlayan bir kargoydu arkadaşlar. Zaten gelen kağıtta da yazıyordu. 7 iş günü içerisinde tüm işlemlerimi tamamlamam gerektiği bana söylendi.
Bu sizin evinize gelen bir kağıtla söyleniyor. Orada bir iletişim bilgisi vesaire de oluyor. Bu işlemleri nasıl yapacağınıza dair, kime ulaşmanız gerektiğine dair. Ben de bu telefon numarasını arayarak kendilerine ulaştım. Dedim ki ben Mert Cevik, şu gönderi takip numaralı kargom gümrükte gözüküyor. Ne tür işlemler yapmam lazım dedim. Oradaki arkadaş da sanırım e-spor biliyordu, Fanatik'i tanıyordu. Bana direkt dedi ki size galiba bir e-spor paketi gelmiş dedi. Normalde bir PTT çalışanından bunu beklemezsiniz arkadaşlar. Ben biraz şanslı da oldum açıkçası. Size dedi bir e-spor paketi gelmiş. Yalnız dedi Mert Bey dedi bunun dedi 30 euroyu geçmemesi gerekiyor dedi. Bunun üstüne de dedim ki benim zaten 30 euroyu geçmiyor kargom. Aa öyle mi falan denildi. Evet dedim. O zaman dedi bir mail adresi verdi. O mail adresine dedi bana fatura bilgisini ve kredi kartı ekstrenizi göndermeniz gerekiyor dedi. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü burada isteyeceği fatura bilgisi aslında bu kargoyu alıp almayacağınızı belirleyen en büyük etmen oluyor. Çünkü sizden istediği fatura bir mail recipe olmaması gerekiyor. Yani size işte bunu satın aldınız çok teşekkürler falan diye genelde yurt dışı alışverişlerinde bir mail gönderirler. Bu mail olmaması gerekiyor. Gönderilen fatura direkt olarak şirketin kendisinden kutunun içeriğinin kalem kalem yazılmış bir şekilde ve o her içeriğin yanında da o ürünün hangi bedelde olduğuna dair bilgisinin yazılı olduğu ve totalde de kargo ile beraber tüm fiyatın yazılı olduğu bir fatura olması gerekiyor. Bu fatura zaten yoksa o kargoyu unutuyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde PTT'den bu kargoyu almanızın imkanı yok. O fatura var mı? Çok güzel, harika. Eğer zaten Avrupa'dan satın alım yaptıysanız o fatura elinizde yoksa bile satın almayı yapmış olduğunuz şirkete yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki gümrük işlemleri için bana bir fatura gönderin ve o faturada tüm bu kutu içeriğinin kırılımları, fiyatlarıyla beraber, fiyat bilgileriyle beraber yazılı olsun diyorsunuz. Maalesef eğer Çin'den ya da işte başka Asya ülkelerinden Kore gibi satın alma yaptıysanız buralardan fatura almanız mümkün değil arkadaşlar. Daha önce böyle bir şey bir K-pop albümü satın almıştık. Başımıza geldi. Oradan faturayı elde edemediğimiz için gerisin geriye iade oldu bu kargo. Daha sonra çok sağ olsun Avrupa'da yaşayan bir arkadaşımız Mehmet, teşekkür ediyoruz ona. Kargoyu ona gönderdik. Şimdi onun ellerinde. Ama Türkiye'de biz bu kargoyu alamadık maalesef. O yüzden tekrar söylüyorum. Eğer elinizde tüm kırılımlarıyla bir fatura yoksa kargonuzu unutun. Bu fatura var mı? Güzel. O fatura kargo bedeliyle beraber 30 euroyu geçiyor mu geçmiyor mu? Buna bakıyoruz. Geçmiyor. Mükemmel. Eğer 30 euroyu geçiyorsa zaten yine normal yollarla, normal yollardan kastım sadece vergisini ödeyerek bunu almanız mümkün değil. O zaman başka bir seçenek var. Onu da söyleyeceğim. Benim kargomda 30 euroyu geçmiyordu. 20 küsür euro bir şeydi. Ben bu faturayı Fanatik tarafından istedim. Milika sağ olsun kendisi çok yardımcı oldu bu süreçte. Bana bu faturayı gönderdi. Zaten kredi kartı ekstremde de ödemiş olduğum bedelin 30 euroyu geçmediği belliydi. Kredi kartı ekstremi de getirdim. O faturayı da getirdim. Bana göndermiş olduğu mail adresine PTT'deki çalışanın gönderdim. Ve dedim ki buyurun kırılımlarıyla fatura budur. 30 euroyu geçmemektedir. Kredi kartı ekstremin şurasında, şu maddesinde gördüğünüz üzere de benim yapmış olduğum harcama 30 euro değil, işte 20 küsür eurodur. Ben bu kargoyu istiyorum diyorsunuz. Onlar da bana işleminiz tamamlanmıştır diye bir mail gönderdiler. Ya o mail de ilginç bir maildi. Şimdi kargoyu aldığım için bir şey demek istemiyorum ama yani işlemim tamamlandı da ne oldu? Hani kabul edildi mi? Kargo bana gönderilecek mi? İade mi edilecek? Red mi yedim? Hiçbir bilgi yoktu. Ben de açıkçası kurcalamak istemedim. Tekrar mail atmak istemedim arkadaşlar. İşi biraz akışına bıraktım. Zaten tracking tarafında da görebiliyordum hangi işlemlerde olduğunu. Ben Eskişehir'in köy diyebileceğiniz bir yerinde oturuyorum şu an. Baktım tracking tarafında da ertesi gün köy dağıtımına tabi olmuştur diye bir güncelleme yapmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Başardık demek oluyordu arkadaşlar. Yani tüm işlemlerim sağ salim gerçekleşmiş ve kargo bana gönderime çıkmış oluyor şeklinde bir güncelleme vardı tracking tarafında.
İşte benim sürecim böyle gerçekleşti. Ne kadar güzel, ne kadar sancısız bir süreç değil mi? Ama bunun bir de diğer tarafı var arkadaşlar. Şimdi size ondan bahsedeyim. Eğer ki elinizde fatura yoksa zaten unutun. Elinizde fatura yoksa o kargo iade oluyor arkadaşlar. Çünkü sizin tüm kalemleriyle beraber ona 30 euronun altında bir bedel ödediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunu kanıtlayamıyorsanız zaten bitti. O kargo iade olacak ya da imha olacak. Bunu kanıtlayabiliyorsunuz ama 30 euroyu geçtiniz. O zaman da ithalat süreci başlıyor. İthalat süreci de çok sıkıntılı bir süreç arkadaşlar. Devlet size diyor ki 30 euroyu geçtiyse diyor bunu bireysel bir kargo olarak algılamıyoruz. Bir ithal işlemi olarak algılıyoruz diyor. Gideceksiniz bir gümrük müşaviriyle çalışacaksınız. O gümrük müşaviri gerekli belgeleri dolduracak. Bunun parasını verip ithal edeceksiniz diyor. Ben de arkadaşlar daha önce gümrüğe takılmış olan bu bahsetmiş olduğum K-pop albümünü ithal etmek istesem nasıl bir süreç izlerim diye bir gümrük müşavirine danışmaya başladım. Unsped gibi bir şey olması lazım. Bu size devletin önermiş olduğu gümrük müşaviri. Önce onları aradım. Onlar arkadaşlar çok iplemediler açıkçası. Çünkü yani daha sadece onların üzerinde değil diğer gümrük müşavirleri de iplemedi. Sizin sadece bir tane 30 euroyu birazcık geçmiş olan kargonuzla hiçbir gümrük müşaviri uğraşmak istemiyor. O süreci başlatmak istemiyor arkadaşlar. Unsped'den bir cevap alamadım. Unsped'den cevap alamadıktan sonra çevredeki özel başka gümrük müşavirlerini aramaya başladım. O gümrük müşavirlerinden belki 7, 8 hatta 10 tanesini falan aramışımdır. Hepsi de beni reddetti arkadaşlar. Yani bir tane küçük paket için ben elemanımı göndereceğim de işte belgeleri dolduracak da falan da filan da bunlarla uğraşamayız dediler. Yalnız o aramış olduğum gümrük müşavirlerinden bir tanesi bir işte nezakette bulundu. Biz sizin hani işiniz için uğraşmayız ama uğraşsaydık nasıl bir süreç olurdu diye anlattılar bana uzun uzun. O da şöyle bir süreç oluyor arkadaşlar. Diyelim ki 30 euroyu geçti kargonuz. 2000 küsür bin lira para yapıyor. Dedi ki siz öncelikle dedi bu 2000 küsür bin lirayı zaten vermişsiniz bir. Ben dedi gümrük işlemleri için dedi sizden belki hani 3000 lira bir işlem ücreti alacağım dedi. Zaten dedi sizin kargo için ödediğiniz fiyata bir kere burada geçtik. Daha sonra dedi bunun kağıt masrafıydı bilmem neydi yok pusulasıydı onayıydı cartıydı curtuydu damgasıydı dedi. Ona da bir para vereceksiniz dedi. Tüm bu işlemlere dedi vergisi dahil değil bu arada. Yani kargonun tüm ithal işlemlerini hallettin bir de vergisini ödeyip alacaksınız ya. O dahil olmadan dedi size belki 10 bin 15 bin lira bir masrafı olacak dedi. Yani ben dedi lütfedip uğraşsam sizin için siz dedi 2000 liralık kargo için 15 küsür bin lira para ödeyeceksiniz bir dedi. Ve buna vergi de dahil değil dedi. Yani kısacası diyor ki eğer diyor bir tane kargon ithalat durumuna düştüyse diyor bununla hiç uğraşma abi diyor. Gerisin geriye iade et diyor. Zaten bununla uğraşacak bir gümrük müşaviri bulamayacaksın. Bulsan da sana 15 artı vergisiyle dahil belki 17-18 bin liralara gelecek 2000 liralık satın almış olduğun şey için uğraşmaya hiçbir şekilde değmez dedi. Yani burada kötü bir haber var arkadaşlar. Maalesef 30 euroyu geçiyorsa Türkiye'ye bir şeyi getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin yurt dışından. Onun yerine gümrük müşavirinin tavsiyesi zaten ulu açık orta olan şey yani obvious olan şey yurt dışında herhangi bir arkadaşım varsa abi dedi. Yani iade olsun PTT zaten dedi iade işlemi yapıyor hemen imha yapmıyor dedi. Yurt dışındaki arkadaşına kargonu gönder. O da sana bir ara getirir ya da işte sen gidersen o zaman ondan alırsın dedi. Evet arkadaşlar, umarım bu anlattıklarım size yardımcı olmuştur. Kısaca tekrardan her şeyi bir özetleyeyim. 1. Eğer kargonuz 30 euroyu geçmiyorsa ve gümrüğe takılmamışsa kargonuz zaten evinize gelecektir. 2. Eğer kargonuz 30 euroyu geçmiyorsa ama gümrük denetimine tabi olmuşsa o zaman 7 iş günü içerisinde genellikle koduna bakıyorsunuz. E ile başlıyorsa 7 iş günü içerisinde tüm belgelerinizi gerekli iletişim bilgilerine iletmeniz gerekiyor. Bu belgeler nedir? Kutunun içeriğinin tüm kırılımlarının olduğu ve fiyat bilgilerinin tek tek yazdığı bir adet fatura ve yanında da kredi kartı ekstreniz. Ne oluyor?
Kredi kartı ekstrenizde ödediğiniz fiyatı gösteriyorsunuz. Faturada da kutu içeriğinin tek tek orada ne varsa fiyat bilgilerini PTT'ye, devlete, gümrük tarafına göstermiş oluyorsunuz. Bu sürecin sonunda da PTT size kargonuzu 30 euroyu geçmiyorsa gönderiyor. 3. Bu kötü. 30 euroyu geçiyorsa ne oluyor? 30 euroyu geçiyorsa arkadaşlar ithalat işlemi başlatmanız gerekiyor. Bunun için de bir gümrük müşaviriyle çalışmanız gerekiyor. Yine 7 iş günü içerisinde o kargonuzun koduna bağlı 7 iş günü içerisinde bir gümrük müşaviriyle anlaşacaksınız. O gümrük müşavirinin işlem ücretini ödeyeceksiniz. Gerekli belgelerin, dokümanların, damgaların işlemlerinin ücretini ödeyeceksiniz. Aynı zamanda da verginizi ödeyeceksiniz. Gümrük müşaviri sizin yerinize ithalat işlemlerini gerçekleştirip paketin size ulaşmasını sağlayacak. Ama bu gerçekten çok büyük meblağlara sebebiyet veriyor. Yani maalesef bireysel bir insanın satın alımında yapabileceği bir şey değil gibi gözüküyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı nereden bakarsanız işte 2000 küsür liralık bir kargo için 15-18 bin lira falan bir masraf yapmanız gerekiyor demek oluyor bu. Bunu yapabiliyorsanız ne güzel, ama yapabiliyor olsanız bile gümrük müşavirleri, ben en az 10 tane gümrük müşavirini aradım. Maalesef sadece bir adet kargo için bu işlemleri başlatmak istemiyorlar. Çünkü onlar çok daha büyük işlemler, lojistik işlemler, işte tırlar falan, bu tarz ithalat işlemleri için bu prosesi başlatıyorlar. O yüzden bunu gerçekleştirebileceğinizi çok zannetmiyorum. Son olarak da 4. Eğer bu işlemleri gerçekleştiremiyorsanız ne yapacaksınız? Ya sipariş vermeyeceksiniz, 30 euronun üstünde herhangi bir yurt dışı alışverişi yapmayacaksınız. Yapıyorsanız da bunu yurt dışında yaşayan bir arkadaşınızın evine göndereceksiniz ve onun size kargoyu getirmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.